Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Geçen hafta biliyorsunuz güzel bir hırka çalışması yapmıştık bebeklerimiz için. Bugün de takım olarak askılı bir tulum çalışması yaptım. Dilerseniz bu şekilde her ikisinden hazırlayarak kombin yapabilirsiniz. Tulumumuzu da 0-3 aylık bebeklerin giyebileceği büyüklükte hazırlayacağız ve tamamını dikişsiz olarak öreceğiz. Dikişli bir şekilde örmek isteyen arkadaşlarımız için videonun ilerleyen bölümlerinde ne yapmaları gerektiğini anlattım. Şimdi kullanacağım malzemeleri söyleyeyim arkadaşlar. Daha sonra birlikte yapımına geçelim. Nakon'un vizonunu kullanacağım. 100 gram ağırlığında, 195 metre uzunluğunda bir ip ve 5 numara misinalı şiş kullanacağım. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olarak yapacağınız beğeni ve yorumlarla beni desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi hazırsak yapımına başlayalım. Tulumunuzu öreceğiniz ipten farklı bir renk iple zincir çekerek başlayacağız. Kalın bir tığ kullanacağım. 7,5 numara. Dilerseniz 7, 6, 8 de olur, fark etmez. Önemli olan kalın bir tığla zincir çekmeniz. Zincirlerimizi çok sıkı yapmayacağız. Bu şekilde 100-102 tane zincir çekelim. Zincir sayımı 102'ye tamamladım. İpimi de kestim. Şimdi bu zincirlerimin içerisinden tulumumu öreceğim iple ilmek çıkaracağım. Biz tulumumuzu dikişsiz olarak öreceğiz. Eğer dikişli olarak örmek isteyen arkadaşlarımız olursa şu an biz 92 tane ilmek çıkaracağız. 92'nin yarısı yani 46 tane ilmek çıkaracaklar. Zincirlerini de 50 tane falan çekebilirler. Biz tek parça halinde öreceğiz şimdi. Fazla çekmiştim biliyorsunuz zincirime. Baştan üçüncüye giriyorum. Ve bu şekilde her zincir gözeneğimin içerisinden bir tane şişimli ilmek alıyorum. Zincir gözeneği atlamıyorum arkadaşlar. Her bir zincir gözeneğimin içerisinden bir tane ilmek alıyorum. Bu şekilde 92 tane ilmeğimizi alalım. Evet arkadaşlar, her bir zincir gözeneğimin içerisinden bir tane olacak şekilde toplam 92 tane ilmeğimi şişimin üzerine aldım. Burada da gördüğünüz gibi birkaç tane zincirim kaldı. Sıra başında da biliyorsunuz ilk zincir gözeneğine batmamıştık. Üçüncüye batmıştık. Yani üçüncü olur, dördüncü olur, hatta beşinci olur, fark etmiyor. Yani bu sıra başında ve sıra sonunda kalan zincirlerin bizim örgümüzde herhangi bir alakası yok. Ama burada fazla kalması önemli. Çünkü sökülebilir. O yüzden sıra başında da birkaç tane sonra başladım. Şimdi birleştirme işlemimizi yapacağız. Daha kısa bir misina da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Benim misinalarım dolu olduğu için mecburen uzun bir misina kullanacağım. Şimdi saymadan rastgele kolay bir şekilde birleştirme yapmak için bakın biraz bıraktım ilmek. Buradan misinamı çektim. Bu şekilde bir tane de ortadan çekeceğim. Birleştirmeden sonra daha kolay bir şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi bir ayraç takalım arkadaşlar. Başlangıç bitiş noktamızı karıştırmamak için 92. ilmeğimizi aldık. 92. ilmeğimizi aldığımız şişimize ayracımızı takıyoruz. Şimdi yeni bir sırayla devam edeceğiz. Aynı zamanda birleştirme işlemimizi yapacağız. Bu arada arkadaşlar misinayı çekme işlemini yaptıktan sonra buradaki ilmekleriniz dönmüş olabilir. Önce kontrolünü sağlayın. Eğer dönmüşse düzeltip daha sonra bu birleştirme işlemini yapın. Şimdi belli bir ölçüye gelene kadar sadece düz örgülerle devam edeceğiz. Bu şekilde ilmeklerimi düz örerek ayracımın bulunduğu yere kadar geleceğim. Dikişsiz örgü yapımını bilmeyen arkadaşlar yukarıdaki videomu mutlaka izlesinler. Bundan daha az ilmek sayısıyla ve 100 cm uzunlukta bir misinalı şişle yapmıştım onu arkadaşlar. Bu çok daha kolay. Ama o videomu mutlaka göz atın.
Çünkü bunu uzatmayacağım. Sadece düz örgülerle devam edeceğimiz için sadece ilk sırayı göstereceğim. Gördüğünüz gibi sadece düz olarak devam ediyorum. Dönerek ördüğümüz için her sıramızı düz olarak öreceğiz. Ama iki parça halinde dikişli örecek arkadaşlar ön yüzlerini düz, arka yüzlerini ters olarak örecekler. Sıra sonuna kadar geleyim arkadaşlar ben. Evet arkadaşlar, ayracımın bulunduğu yere kadar ilmeklerimi düz olarak ördüm. Şimdi yeni turumda da yine düz olarak devam edeceğim. Dediğim gibi sadece düz örgülerle devam edeceğiz. Arkadaşlar, videomuz gereksiz yere uzun olmasın. Sizler de sıkılmayın. Şişimizdeki 92 ilmeğimizi sadece düz örgülerle dönerek 15 cm uzunluğa gelene kadar öreceğiz. Dikişli bir şekilde ören arkadaşlarımız da 46 ilmeklerini örgülerinin ön yüzünde düz, arka yüzlerinde ters olarak yine 15 cm uzunluğa gelene kadar örecekler. Şimdi ben vermiş olduğum ölçüye gelene kadar öreyim arkadaşlar. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, 15 cm uzunluğa gelene kadar sadece düz olarak ördüm. Şimdi ağ artışlarımızı yapacağız. Şişimdeki 92 tane ilmeğimin ön bedenime ait yarısı, yani 46 tanesi bir şişimde, arka bedenime ait 46 tanesi diğer şişimde. Burası ön bedenim, diğer taraf arka bedenim. Şimdi buraların tam orta noktalarına ayraçlarımızı takacağız. Ağ artışlarımızı da bu ayraçlarımızın sağından ve solundan yapacağız. Bu başlangıç bitiş noktamdaki ayracımı artık çıkarıyorum. Eğer ilk defa dikişli örgü örüyorsanız bu mutlaka takılı olsun arkadaşlar. Karıştırmayın başlangıç bitiş noktanızı. Şimdi bu 46 tane ilmeğimin yarısı olan 23 tane ilmeğimi öreceğim. Ve tam ortasına bir tane ayraç takacağım. ...23 ilmeğimi düz olarak ördüm. Buraya ayracımı takıyorum. Şimdi buradan bir tane artış yapacağız. Dilerseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Ya da benim gibi bu alttan kaldırarak bir tane düz olarak örebilirsiniz. Nasıl isterseniz. Bir tane artış yaptım. Bir ayraç takıyorum. Ve diğer 23 tane ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Burası benim ön bedenim. Dikişli bir şekilde örecekseniz arkadaşlar aynı işlemi yapacaksınız. Kenarlarda 23 tane ilmeğiniz olacak. Düz olarak öreceksiniz. Tam ortasına da ayraçlarınızı takacaksınız. Arka bedende de aynı işlemi yapacak dikişli olarak ören arkadaşlar. Ben dikişsiz olarak örüyorum diye sizler bu şekilde örmek zorunda değilsiniz. Sonuçta biraz zor dikişsiz örgü. İlk defa örüyorsanız dikişli bir şekilde örmenizi tavsiye ederim. Şimdi 23 tane ilmeğimi de bu tarafta düz olarak ördüm. Şimdi arka bedenimiz için yine yapacağız aynı işlemi. ...23 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arka bedenimde de 23 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Ayracımı takıyorum. Ön bedenimde yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Yine buradan kaldırıyorum. Bakın burada. Ve çapraz bir şekilde düz olarak örüyorum. Zorlanıyorsanız dediğim gibi bu şekilde de artışınızı yapabilirsiniz. Araya bir tane ilmek almış olduk arkadaşlar. Ayracımızı takıyoruz yine.
Ve arka bedenimizin son 23 tane ilmeğini yine düz olarak örüyoruz. Ön bedende ne yapıyorsak aynısını arka bedenimizde de yapıyoruz. Birinci sıramızı tamamladık. Şimdi ikinci sıramızdayız. Dikişli ören arkadaşlar ön yüzü düz, arka yüzü ters olarak örecekler. Biz hep örgümüzün ön yüzünde ilerlediğimiz için her sıramızı düz olarak öreceğiz. İkinci sıramda yine ön bedenime ayracımın bulunduğu yere kadar düz olarak örüyorum. 23 tane ilmeğim vardı. Ayracımın bulunduğu yere kadar 23 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Ayracımı bu tarafa alıyorum. İkinci sıramızda olduğumuz için herhangi bir artırma işlemi yapmıyoruz arkadaşlar. Bir sıra artış yapıyoruz. Bir sıra mevcut ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Bir sonraki sırada tekrar artış yapıyoruz. Dikişli ören arkadaşlar şimdi örgülerinin arka yüzündeler. Biz şimdi hep düz ördüğümüz için hep ön yüzümüzde ilerliyoruz. Siz arka yüzünüzü ters olarak öreceksiniz. Bu ayraç arasındaki ilmeğiniz de zaten ters olduğu için ters bir şekilde öreceksiniz. Biz ön yüzümüzde ilerlediğimiz için hep bu aradaki ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Herhangi bir artırma işlemi yapmadan sıra sonuna kadar devam edeceğim. Yine arka tarafta da ayraçlarımın arasındaki ilmeğimi düz olarak öreceğim. Herhangi bir artırma işlemi yapmadan sıra sonuna kadar öreceğim. Sıra sonuna kadar düz olarak tamamlayalım arkadaşlar. İkinci artış sıramızı yine birlikte yapalım. Arka bedenimi de ayracımın arasındaki ilmeğim dahil düz olarak ördüm. Herhangi bir artırma da eksiltme işlemi yapmadım. Şimdi 3. sıramda örgümün ön yüzündeyim. Bu birlikte yapacağımız son artış sıramız olacak arkadaşlar. Çünkü aynı işlemi tekrarlayacağımız için videomuzu gereksiz yere uzatmayalım. Şimdi bu sırada yine artış yapacağız. Düz örgülerle ayracımızın bulunduğu yere kadar ilerliyoruz. Diğer tulum çalışmalarında yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. ...23 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi ayracımı alıyorum. Ortadaki bir tane ilmeğimin sağından ve solundan artış yapacağım. Yine alttan giriyorum bu şekilde. Düz olarak örüyorum. Aradaki ilmeğimi de düz örüyorum. Ortadaki ilmeğimin bu tarafından da yine artış yapıyorum. Ve bu ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Ayracımı takıyorum. Şimdi yine düz örgülerle devam ediyorum. Bu şekilde düz örgülerle arka bedenimdeki ayraçlarımın bulunduğu yere kadar öreyim. Oradaki artışımızı da birlikte yapalım. Arka bedenimde takılı olan ayracımın bulunduğu yere kadar düz olarak ördüm. Burada da aynı işlemi yapacağım. Artışlarımızı hep aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Ayraçlarımızın başından ve sonundan yapacağız. Aradaki ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Şimdi ayracımdan hemen sonra buradan artışımı yapıyorum. Aynı şekilde. Ve düz olarak örüyorum. Aradaki ilmeğimi düz örüyorum. Ayracımın bu tarafından da yine aynı şekilde artışımı yapıyorum. Ve düz olarak örüyorum. Bir tane ilmeğimiz vardı. Sağından ve solundan birer tane artış yaptığımız için şu an 3 tane ilmeğimiz var. Hem ön bedenimizde hem de arka bedenimizde. Bir sonraki artış sırasında yine ayraçlarımızın başından ve sonundan birer tane artış yapacağız. Her artış sırasında 2 tane ilmeğimizin artması gerekiyor. Toplam 7 tane ilmeğimiz olduğunda da
artışlarımızı tamamlamış olacağız. Şimdi sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum yine. Artışımın ilk sırasını tamamlamış olacağım. Evet. Artışımızdan sonraki sıramızda bir önceki sırada yaptığımız gibi ilmeklerimizin tamamını düz olarak öreceğiz. Yani herhangi bir artırma eksiltme işlemi yapmayacağız. Ayraç aralarımızdaki ilmeklerimiz dahil tamamını düz olarak öreceğiz. Dikişli olarak ören arkadaşlar şu an örgülerinin arka yüzündeler. İlmeklerinin tamamını ayraç aralarındaki ilmekleri de dahil ters olarak örecekler. Artışlarımızı aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Bir sıra artış yapacağız. Bir sıra var olan ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Dikişli ören arkadaşlar da ikinci sıralarını örgülerin arka yüzünde oldukları için ters olarak örecekler. Şimdi ayraçlarımızın arasındaki ilmek sayımız 9 olana kadar artışlarımızı ayraçlarımızın sağından ve solundan aynı şekilde yapalım. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, iki ayrıcımın arasında 9 tane ilmeğim olana kadar artışlarımı yaptım. Diğer sıralarda yaptığım gibi son artış sıramdan sonra da farklı hiçbir işlem yapmadan ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak ördüm. Şimdi bacak bedenlerimizi ayıracağız. Bu iki ayraç arasındaki ilmeklerimizi çengelli iğnelerimiz üzerine alacağız. 2 tane çengelli iğneye ihtiyacımız var. Şimdi ayracımızın bulunduğu yere kadar düz olarak örelim. Ayraçlarımızın arasındaki 9 tane ilmeğimizi çengelli iğnemizin üzerine alalım. Şimdi farklı bir iple devam edeceğim. Daha önceki tulum çalışmalarımda biliyorsunuz 2 tane ayrı şiş kullanmıştım. Sizler için kolaylık olması açısından önce bir bacak bedenimi, daha sonra diğer bacak bedenimi tamamlamıştım. Bu defa tek şişle yapacağım arkadaşlar bu işlemi. Aynı anda iki bacak bedenimi de tamamlayacağım. Buradaki ayrıcıma artık ihtiyacım yok. Şimdi düz örgülerle sonradan taktığım ipimle diğer ayrıcımın, yani arka bedenimdeki ayrıcımın bulunduğu yere kadar düz olarak devam edeceğim. Dikişli bir şekilde ören arkadaşlarımız artık sadece bu bölümü örecekler, bitirecekler. Ön yüzü düz, arka yüzü ters olarak tamamladıktan sonra da bu taraftaki ipleriyle diğer bacak bedenlerini aynı şekilde aynı uzunluğa gelene kadar örecekler. Şimdi biz burada birleştirme işlemi yapacağız birazdan. Arka bedenimi de A kısmına kadar düz olarak örüyorum. Burada da yine iki ayrıcımın arasında bulunan 9 tane ilmeğimi çengelli iğnemin üzerine alıyorum. Yoksa bir ipin üzerine de alabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıcımı çıkarıyorum. Şimdi buraya dikkat arkadaşlar. Sonradan taktığım iple düz olarak
Bu bölüme kadar ördüm. Artık sonradan taktığım ipimle bu bacak bedenimi öreceğim. Mevcut ipimle de bu taraftaki ipimle de buradaki bacak bedenimi öreceğim. Şimdi birleştirme işlemi yapacağım. Bakın aynı şekilde aynı şişimle devam ediyorum. Buradaki düz ilmeğime giriyorum ve karşı taraftaki ipimle düz olarak örüyorum. Şimdi her iki tarafı da dönerek düz örgülerle tamamlayacağım. Şöyle bir iki sıra birlikte yapalım. Devam ediyorum. Sona geldiğimde, yani bu tarafın sonuna geldiğimde diğer ipimle diğer bacak bedenimi öreceğim. Bizim bir bacak bedenimizde 46 tane ilmeğimiz var. Dikişli ören arkadaşlarımızın da 23 tane ilmeği var. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak örüyorlar. Biz dikişsiz olarak ördüğümüz için her yüzde düz olarak devam ediyoruz. Şimdi bu taraftaki ipimi bırakıyorum. Yine diğer bacak bedenimdeki takılı olan ipimle düz olarak devam ediyorum. Yapacağımız tek işlem arkadaşlar. Daha önce birçok tulum çalışması yaptım. Çok detaylı anlattım oralarda. Dönerek yine düz örgülerle devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, artık anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde sadece dönerek düz örgülerle herhangi bir artırma da eksiltme işlemi yapmadan mevcut ilmek sayımızı koruyarak A kısmından itibaren 15 cm uzunluğa gelene kadar düz olarak öreceğiz. Eğer tek şişte zorlanıyorsanız bir bacak bedeninizi farklı bir şişle, diğerine farklı bir şişle örebilirsiniz. Daha önceki dediğim gibi tulum videolarımda o şekilde de anlatmıştım. Hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ben 15 cm uzunluğa gelene kadar öreyim arkadaşlar. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, A kısmından itibaren 15 cm uzunluğa gelene kadar herhangi bir artırma da eksiltme işlemi yapmadan bacak bedenimi sadece düz örgülerle ördüm. Şimdi bir sıra daha düz olarak öreceğiz. Bu sıramızda 4 tane ön bedenden, 4 tane arka bedenden olmak üzere toplam 8 tane ilmeğimizi keseceğiz. Dikişli olarak örecek arkadaşlar aynı şekilde kesim yapacaklar. Ön bedenlerinden 4 tane, arka bedenlerinden 4 tane kesim yapacaklar. Şimdi kesim işlemimizi birlikte yapalım. Kaç sırada bir yaptığınızın önemi yok arkadaşlar kesim işlemine. Önemli olan 4 tane bu taraftan, 4 tane diğer taraftan ilmek kesmiş olmanız. İlk ilmeğimi düz olarak ördüm. İkinci ve üçüncü ilmeğimi birlikte alarak bir kesme işlemi yapıyorum. Düz olarak yapıyorum arkadaşlar. 3 ilmek arayla aynı şekilde kesimlerimi yapacağım. 3 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 ilmeğimi birlikte alarak kestim. İkinci kesimimi yaptım. Tekrar 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Dördüncü ve beşinci ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Üçüncü kesimimizi yaptık galiba. 1, 2, 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Dördüncü ve beşinci ilmeğimi birlikte alarak kestim. Ve sıra sonundaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu tarafın 4 tane kesimini yaptık. Şimdi diğer tarafta da yapacağız aynı şekilde. İlk ilmeğimi düz olarak örüyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Diğer tarafta olduğu gibi 3 ilmek arayla kesimlerimi yapacağım. Toplam 4 tane. İkinciyi yaptım. 3 ilmeğimi düz ördüm. Üçüncüyü yaptım.
3 ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 ilmeğimi birlikte alarak 4. kesimimi yaptım. Ve sonda kalan ilmeklerimi yine düz olarak örüyorum. Toplamda 4 ön bedenden 4 arka bedenden olmak üzere 8 tane ilmeğimizi eksiltmiş olduk. Şişimizde ön ve arka bedenimize ait toplam 46 tane ilmeğimiz vardı. 8 tane 4 bu taraftan 4 bu taraftan kesim yaptığımız için şu an 38 tane ilmeğimiz var. Artık bu 38 ilmeğimizle bir düz bir ters klasik lastik örgü olarak devam edeceğiz. Bir düz örüyorum, bir ters, bir düz, bir ters. Bu şekilde 5 santimetre uzunluğa gelene kadar lastik örgümüzü yapacağız. Daha sonra üst bedenimizde devam edeceğiz. Lastik örgümüzü 5 santimetreye tamamlayalım arkadaşlar. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, bilek kısmını 5 santimetre uzunluğa gelene kadar bir ters bir düz lastik örgü olarak ördüm. İlmeklerimi de örerek kesme tekniğiyle kapattım. Şimdi üst bedenimizle devam edeceğiz. Zincir çektiğimiz ipimizi sökerek ilmeklerimizi tekrar şişimize alacağız. Bir taraftan söküyorum. Alttaki ilmeğimi şişimin üzerine alıyorum. Biraz yakından göstereyim. Bu taraftan söküyorum arkadaşlar. Bu şekilde ilmeklerimin tamamını şişimin üzerine toplayacağım. Arkadaşlar bu şekilde zincirlerimizi sökerek ilmeklerimizi şişimizin üzerine alalım. Daha sonra birlikte devam edelim. İlmeklerimin tamamını şişimin üzerine topladım. Şimdi ön bedenimde baştaki 12 ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. Dönerek yapılan örgülerde düzün üzerine ters olarak örüyorduk biliyorsunuz. Haroşa örgüde tersin üzerine de düz olarak devam ediyorduk. Şimdi bu alt sıramız düz olduğu için 12 tane ters öreceğiz ki haroşa çizgimiz oluşsun. İpimi taktım. 12 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Burgularımızın arasında birer tane ters ilmeğimiz olacak. 12 tane kenar ilmeğimi ters ördükten sonra bu bir ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Burası arkadaşlar haroşa. Haroşadan sonraki 13. ilmeğimiz ters. Ters olarak örülecek devamlı. Şimdi 6 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Burgu ilmeklerim bunlar. Arada bir tane ters ilmeğim var. Tekrar 6 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir tane ters örüyorum. Tekrar 6 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir tane ilmeğimi ters örüyorum ve sondaki 12 ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. Yani düzün üzerine ters olarak devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar bu sıramızda ne yapmıştık yine kısaca bir hatırlayalım. Baştaki 12 tane ilmeğimizi haroşa olarak ördük. Daha sonra bir tane ters, 6 tane düz, bir tane ters, 6 tane düz, bir tane ters, 6 tane düz, bir tane ters ve sondaki 12 ilmeğimizi yine haroşa olarak ördük. Şimdi arka bedenimizle devam edeceğiz. Arka bedenimiz düz olarak devam edecek. Baştaki 12 tane ilmeğimi burada da ters olarak örüyorum.
Sonda 12 tane ilmeğim kalana kadar aradaki ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. Ben sonda 12 ilmeğim kalana kadar düz olarak ördüm. Buradaki 12 ilmeğimi de yine haroşa olarak örüyorum. Yani düzün üzerine ters olarak devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Sıramızı tamamladık. Şimdi yeni sıramızda yine haroşaları haroşa, düzleri düz, tersleri ters olarak öreceğiz. Bir önceki sıramızda biliyorsunuz ters olarak örmüştük baştaki 12 tane ilmeğimizi. Bu sıramızda üzerine düz olarak devam edeceğiz ki haroşa görüntümüz oluşsun. Şimdi ters ilmeklerimin üzerine düz olarak devam ediyorum. 12 tane ilmeğim vardı. 12'sini de düz olarak örüyorum. Bir sonraki sıramızda da bu düz ilmeklerimizin üzerine ters olarak devam edeceğiz. Kenardaki 12 tane haroşamızdan sonra bir tane ters ilmeğimiz vardı biliyorsunuz. Ters ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Aradaki 6 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Bir önceki sırada da bu ilmeklerimiz düzdü. Yani düzü düz, ters ters olarak örüp ön bedenimizi bu şekilde tamamlayacağız. 6 tane ilmeğimiz düz, bir tane ilmeğimiz ters. Toplam 3 tane burgu çalışması yapacağız. Son burgu ilmeklerimi de düz olarak ördüm. Bir tane ters ilmeğim var ve sıra sonundaki 12 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir alt sırada ters olarak ördüğümüz için bu sıramızda düz olarak örüyoruz. Arka sıramızda farklı bir işlem yapmıyoruz arkadaşlar. Kenardaki 12 tane ilmeğimizi başta ve sonda haroşa olarak örüyoruz. Aradaki ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Şimdi burada da yine ters ilmeklerimizin üzerine düz olarak devam edeceğiz. 12 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Aradaki ilmeklerimizi de zaten düz olarak örüyorduk. Yani bu ikinci sıramızı düz olarak tamamlıyoruz. Şimdi yeni sıramızla devam edeceğiz arkadaşlar. Bakın bir diş haroşamızı oluşturduk. Şimdi ikinci dişimizi yapacağız. Düz ilmeklerimizin üzerine ters öreceğiz. Yine ön bedenimdeki 12 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bu ilmeklerim düz benim. Üzerine ters örüyorum. İlmeğimi ters olarak ördüm. Bakın ikinci diş haroşamızı da oluşturmuş olduk. Şimdi ters ilmeklerimiz ters, yine düz ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. 12 haroşamdan sonraki ilk ilmeğim ters, ters olarak örüyorum. 6 tane ilmeğim düz olarak örüyorum. Arada bir tane ters ilmeğim var, yine ters örüyorum ve 6 düz bir ters olarak devam ediyorum. Sona yakın bir yere kadar aynı şekilde düzleri düz, tersleri ters örerek devam ettim. Burada 6 tane düz ilmeğimden sonra yine bir tane ters ilmeğim var. Ters olarak örüyorum. Sondaki 12 ilmeğimi de düzün üzerine ters bir şekilde örüyorum. İlk burgu sıramıza kadar birlikte yapalım arkadaşlar. Sonra aynı işlemleri tekrarlayarak
devam edeceğiz. Arka bedenimde de baştaki 12 tane ilmeğimi ters olarak öreceğim. Aradaki ilmeklerin tamamını düz olarak öreceğim. Şimdi baştaki 12 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ve sonda 12 ilmeğim kalana kadar aradaki ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. Ben sıramı tamamlayayım arkadaşlar. Yeni sıramızla devam edelim. Evet arkadaşlar, arka bedenimi de aynı şekilde örerek tamamladım. Bakın burada 2 diş haroşamız oldu. Bir diş haroşa daha aynı şekilde öreceğiz. Daha sonra burgu çalışmamızı yapacağız ve bundan sonraki burguları da aynı şekilde 3 haroşa sırası arayla yapacağız. Şimdi biz 2 tane yaptığımız için 2 sıra daha haroşa örmemiz gerekiyor ki bir haroşa çizgimiz daha oluşsun. Bir önceki sırada ters olarak ördüğümüz için bu sıramıza düz olarak devam edeceğiz. Baştaki 12 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi modelimle devam edeceğim. 12 ilmeğimden sonra ilk ilmeğimi ters olarak örüyorum. 6 tane ilmeğim var. Burgu ilmeklerim düz olarak örüyorum. Arada yine bir tane ters ilmeğim var. Ters olarak örüyorum. Yani düzleri düz, tersleri ters olarak örüyoruz. 6 tane ilmeğimi düz ördüm. Arada yine bir tane ters ilmeğim var. Ters olarak örüyorum. Son burgu ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum. Son burgumdan sonra bir tane yine ters ilmeğim var. Ters olarak örüyorum. Ve sondaki 12 ilmeğime düz olarak örüyorum. Arkadaşlar, arka bedenimizde de baştaki 12 tane ilmeğimizi düz olarak öreceğiz. Aradaki ilmeklerimiz de yine aynı şekilde düz ve sondaki 12 ilmeğimizi de bu sıramızda düz olarak öreceğiz. Şimdi tamamlayalım arkadaşlar. Daha sonra yine birlikte devam edelim. Arka sıramı düz örgülerle tamamladım. Şimdi bu sıramızı yine ters olarak öreceğiz ve 3. diş haroşamızı oluşturacağız. Bir önceki sırada düz olarak ördüğüm için bu sıramda baştaki 12 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Böylece 3. diş haroşamı da oluşturmuş oldum. Bir sonraki sıramızda ilk burgu çalışmamızı yapacağız. 12 tane ters ilmeğimden sonra model ilmeğim bir tane tersi ters olarak örüyorum ve 6 düz bir ters olarak devam ediyorum. 6 düzümü ördüm, bir ters, 6 düz, bir ters, 6 düz, bir ters ve sondaki 12 ilmeğimi yine ters olarak örüyorum. Bir önceki sırada düz olarak örmüştük. Bu sıramızda ters olarak örüyoruz. Arka bedenimizi de aynı şekilde tamamlayalım. Baştaki ve sondaki 12 ilmeğimizi ters, aradaki ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Sıramızı tamamladığımızda artık burgumuzu yapacağız. Şimdi arka sıramızı örelim arkadaşlar. Burgumuzu birlikte yapalım. Arka sıramı tamamladım. Şimdi burgu sıramızdayız. Bir önceki sırada ters olarak ördüğümüz için bu sıramızda baştaki 12 ilmeğimizi düz olarak öreceğiz.
Hep bir önceki sırayı takip edeceğiz arkadaşlar. Bir önceki sırada düz ördüysek bir sonraki sırada üzerine ters öreceğiz. Tersin üzerine de düz. ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi burgu aralarında birer tane ters ilmeğimiz var. Kenardaki 12 haroşamızdan sonra yine bir tane ters ilmeğimiz var. Ters olarak örüyoruz. İster aparatla yapın, isterseniz, çünkü ilmek sayımız az, ben bu şekilde girip yapacağım ama aparatla yapımını da göstereyim arkadaşlar. Şu an burgu aparatımı bulamadım. İğneyle yapıyorum. 3 tane ilmeğimi aldım. Ön tarafta ilmeklerim. 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Aparatımdaki ilmeklerimi şişim alıp bu ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum. Aradaki ilmeğim ters olarak örüyorum. Tüm burgularımızı aynı şekilde yapacağız. Bundan sonrakileri de yine 3 tanesine aparatımızı alıp ön tarafa alacağız. Sondaki 3 taneyi örüp aparatımızı aldığımızda yine düz olarak öreceğiz. Birçoğumuz zaten burgu yapmayı biliyoruz. Aradaki ilmeğimi yine ters olarak örüyorum. Şimdi son burgumuzu yapacağız. Yine baştaki 3 ilmeğimi aparatımı alıyorum. İlmeklerim ön tarafta. 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Aparatımdaki 3 ilmeği alıp onları da düz olarak öreceğim. Arada bir tane ters ilmeğim var. Ters olarak örüyorum. Ve sondaki 12 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arka sıramızda burgu işlemi olmadığı için baştaki ve sondaki 12 ilmeğimizi düz, aradaki ilmeklerimizi de yine düz olarak öreceğiz. Şimdi tamamlayalım arkadaşlar. İkinci sıramızda devam edelim. Arka bedenimi tamamladım. Ön bedenimde de baştaki 12 ilmeğimi bu defa ters olarak ördüm. Artık neden ördüğümüzü biliyoruz arkadaşlar. Bir sıra düz, bir sıra ters örüyoruz. Haroşa oluşturabilmek için. Dönerek yapılan örgülerde, tekrar söylüyorum, haroşayı bu şekilde örebilirsiniz. Yani her sıra ters örenler var. O bir kere ters örgü. Yanlış yani. Haroşa bu şekilde örülür. Bir sıra düz, bir sıra ters olarak örülür. Dönerek yapıyorsanız örgüyü. Baştaki 12 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Yine haroşalarımdan sonra bir tane ters ilmeğim var. Burgu ilmeklerim düzdü. 6 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yani herhangi bir değişiklik yok arkadaşlar. Yine düzleri düz, tersleri ters olarak öreceğiz. Bu sıramızı tamamladığımızda kesme işlemimiz var. Onu yapacağız birlikte. Daha sonra ön bedeni ayrı, arka bedeni ayrı olarak tamamlayacağız. Burgu ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 6 tane ilmeğim var. Aralarında da bir tane ters ilmeğim var. Kenardaki 12 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Arkadaşlar arka sıramızda aynı şekilde öreceğiz. Yine baştaki ve sondaki 12 ilmeğimiz ters. Aradaki ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Ön yüzümüze geçtiğimizde kenarlarda kesme işlemi yapacağız. Daha sonra önce ön bedenimizi, daha sonra arka bedenimizi bitirerek tulumumuzu tamamlayacağız. Şimdi arka sıramızı örelim. Kesim işlemimizi yine birlikte yapalım.
Arka sıramı tamamladım. Şimdi kesim işlemimizi yapıyoruz. İlk ilmeğimi düz olarak örüyorum. İkinci ilmeğimi de aynı şekilde arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Bir tane kesim yaptım. Tekrar düz örüyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. İkinci kesimimi yaptım. Üçüncü kesimimi yaptım. 4 ve 5. 5 tane kesim yaptım. Şimdi devam ediyorum. Bir önceki sıramda ters ördüğüm için bu sıramda düz olarak örüyorum. 2, 4, 6, 7. 7 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Artık kenarda 7 tane haroşa ilmeğimiz var. Yine arada tersimi ters olarak ördüm. Ve 6 düz bir ters olarak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar buradaki 12 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Şimdi artık arka bedenimize devam etmiyoruz. Geri dönüyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden alıp burada da aynı şekilde 5 tane kesim yapacağız. Bir tane düz örüyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. İkinci kesimimi yaptım. Üçüncü kesimim, dördüncü ve beşinci. Artık hem örgümüzün ön yüzü var hem de arka yüzü var arkadaşlar. Şimdi arka yüzünü öreceğiz. Haroşayı düz örgülerle ören arkadaşlar baştaki ve sondaki 7 ilmeği hem ön yüzde hem arka yüzde düz olarak örecekler. Ters olarak ören arkadaşlar da yine baştaki ve sondaki 7 ilmeği hem ön yüzde hem arka yüzde ters olarak örecekler. Ben haroşayı düz olarak ördüğüm için hem ön yüzümü hem arka yüzümü baştaki ve sondaki 7 ilmeğimi düz olarak öreceğim. Şimdi kenardaki 7 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yani haroşa. Şimdi ön yüzde ters olan ilmeğimiz artık arka yüzünde ördüğümüz için düz olarak örüyoruz. Burada burgu ilmeklerimiz var. 6 tane. Ön yüzümüzde düzdü. Arka yüzümüzde artık ters bunlar. Bu 6 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Aradaki bir tane düz ilmeğim var. Düz olarak örüyorum. Düzleri düz, tersleri ters olarak örüyoruz arkadaşlar. Örgümüzün arka yüzünde ne yapıyorsak aynısını yapıyoruz. Alt ilmeğimi ters olarak ördüm. Bir tane düz ilmeğim var. Düz olarak örüyorum. Ve kenardaki 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Evet arkadaşlar, yan taraftaki kesim işlemlerimizi de tamamladık. Artık herhangi bir eksiltme de artırma işlemi yapmadan mevcut ilmek sayımızla sadece ön bedenimizi hem ön yüzde hem arka yüzde örerek tamamlayacağız. Önce ön bedenimizi bitireceğiz. Daha sonra arka bedenimizi öreceğiz. Baştaki ve sondaki 7 ilmeğimizi hem ön yüzümüzde hem arka yüzümüzde haroşa olarak örmeyi unutmayalım. Yine burgularımızı da aynı sıralamayla yapacağız. Burgu yapmaya başladığımız yerden itibaren 9 cm uzunluğa gelene kadar kaç tane burgu denk geliyorsa o kadar burgu yapın. Bana ilmek sayısı, sıra sayısı çok soruyorsunuz arkadaşlar. Açıkçası ben o kısımla çok ilgilenmiyorum. Çünkü ben örgülerimi ölçüyle örüyorum. Sizlere de o şekilde tavsiye ediyorum. Sonuçta kullanacağımız ipin kalınlığı aynı olmayabilir. El ayarlarımız aynı değildir. Yani o yüzden riske atmamak adına 1,5-2 lira galiba metreler. Bir tane metre satın alıp metreyle ölçerek yaparsanız gerçekten daha düzgün sonuçlar elde edersiniz. Şimdi ben burgularımı tamamlayayım arkadaşlar. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, 9 cm uzunluğa gelene kadar modelimi uygulayarak ördüm. Şimdi iliklerimizi açacağız. İlk sıramızda kesme işlemi yapacağız. Baştaki 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bu
burgumuza ait 6 tane düz ilmeklerimiz üzerinde kesimlerimizi yapacağız. Şimdi burada 6 tane düz ilmeğim var. İkişer ikişer alarak düz olarak kesiyorum. Yani ikisini birlikte alıyorum ve düz olarak örüyorum. 6 tane ilmeğimi 3'e düşürmüş oldum. Aradaki ters ilmeğimi yine ters olarak örüyorum. Diğer burgumda da yine aynı şekilde 3 kez kesme işlemi yapacağım. 2 ilmeği birlikte alarak yapıyorum bu işlemi. Arada ters ilmeğim var. Ters olarak örüyorum. Son burgumun ilmeklerini de yine aynı şekilde ikişer ikişer alarak kesiyorum. Bir tane ters ilmeğim var. Ters olarak örüyorum. Ve kenardaki 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Artık sadece haroşa olarak devam edeceğiz. Örgümüzün arka yüzünde ilmeklerimizin tamamını haroşa olarak örüyoruz. Şimdi bir diş daha haroşa öreceğiz. İkinci diş haroşamız oluştuktan sonra da iliklerimizi açacağız. Bir diş haroşanın oluşması için biliyorsunuz 2 sıra örmemiz gerekiyor. Şimdi hem ön yüzümüzü hem arka yüzümüzü haroşa olarak öreceğiz. Dediğim gibi haroşayı düz olarak ören arkadaşlar hem örgülerinin ön yüzünde hem de arka yüzünde düz olarak örecekler. Ters olarak ören arkadaşlarımız da hem ön yüzde hem arka yüzde ters olarak örecekler. Arka sıramdayım. Aynı şekilde arka yüzümü de sıra sonuna kadar haroşa olarak örüyorum. İki diş haroşamızı tamamladık. Artık iliklerimizi açıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Üçüncü ve dördüncü ilmeğimi birlikte alarak yine haroşa olarak örüyorum. Bir doluyorum. Ve yine sonda ilik açacağım için sona kadar haroşa olarak devam ediyorum. Sonda 4 ilmeğim kaldı. Bu tarafta yaptığım gibi iliğimi açacağım. Önce bir kere doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Sondaki 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Arka sıramızda yine aynı şekilde haroşa olarak öreceğiz. Dolama yaptığımız ilmeğimizi örüyoruz arkadaşlar haroşa olarak. Ve sıra sonuna kadar haroşa olarak devam ediyoruz. Bu sıramızı tamamladığımızda ön yüzümüzde 3 diş haroşamız oluşmuş olacak. Bir diş daha örelim arkadaşlar. Farklı hiçbir işlem yapmadan. Daha sonra kesim işlemimizi yapacağız. Ve arka bedenimizle devam edeceğiz. Dördüncü haroşa sıramızda tamamlayalım arkadaşlar. Kesim işlemimizi birlikte yapalım. 4 sıra haroşamı tamamladım. Şimdi örerek kesme tekniğiyle ilmeklerimi kapatacağım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Bir örüyorum. Bir atlatıyorum. Bir örüyorum. Bir atlatıyorum. Sıra sonuna kadar kesim işlemimi aynı şekilde yapacağım.
İkişer ikişer alarak da kesebilirsiniz arkadaşlar. Fark etmiyor. Kesim işlemimizi bu şekilde tamamlayalım. Arka bedenimize devam edelim. Arka bedenimizde de sıra başındaki ve sıra sonundaki 5 tane ilmeğimizi keseceğiz. İpimizi takmıyoruz arkadaşlar. Kesme işlemimizi bu şekilde yapacağız. İlk ilmeğime girdim. İkinci ilmeğime de arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Birinci kesimimi yaptım. Tekrar 2 3 4 ve 5. Artık ipimizi takarak devam edeceğiz. Kenardaki 7 tane ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. 8. ve 9. ilmeğimizi birlikte alarak kesiyoruz. Bu sıramızı iyi izleyelim arkadaşlar. Çünkü devamında aynı işlemi yapacağız. Arka bedenimizde baştaki ve sondaki 7 ilmeğimizi haroşa olarak öreceğiz. Aradaki ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Kenardaki 7 haroşadan sonra her ön yüzümüze geldiğimizde 8. ve 9. düz ilmeğimizi birlikte alarak hem sıra başında hem sıra sonunda keseceğiz. Şimdi sonda düz 2 tane ilmeğim kalana kadar düz örgülerle devam ediyorum. Sonda 2 tane düz ilmeğim kaldı. Birlikte alarak kesiyorum. Ve 7 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Buradaki 5 tane ilmeğimi örmeden şişim alıyorum. Arka yüzümü çeviriyorum. Burada da şimdi aynı şekilde kesim yapacağım. İlk ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi aldım. Arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğimin üzerine atlatıyorum. İlk kesimimi yaptım. İkinciyi yaptım aynı şekilde. 3 4 ve 5. Dönüyorum tekrar ön yüzümü. Sondaki ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. Örgümüzün arka yüzündeyiz. Baştaki ve sondaki 7 ilmeğimizi haroşa, aradaki ilmeklerimizin tamamını ters örgü olarak öreceğiz. Sonda 7 ilmeğim kalana kadar ters olarak ördüm. Sondaki 7 ilmeğimi de yine haroşa olarak örüyorum. İsterseniz arkadaşlar baştaki ve sondaki 7'nin yanına birer tane ayraç takabilirsiniz. Kesim işlemini bir kez daha göstereyim. Şimdi bu sıramızda ne yapıyorsak aynı işlemi tekrar ederek devam edeceğiz. Arka sıralarımızda aynı şekilde. Örgümüzün ön yüzünde baştaki 7 ilmeğimizi haroşa olarak öreceğiz. 7 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Buradaki düz ilmeklerimin baştaki 2 tanesine birlikte alarak kesiyorum. Ve sonda düz 2 tane ilmeğim kalana kadar düz örgülerle devam ediyorum. Sonda 2 tane düz ilmeğim kaldı. Birlikte alarak kesiyorum. Ve sıra sonundaki 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Ön yüzlerimizde yapacağımız işlem dediğim gibi sadece bu. Arka yüzümüzde herhangi bir kesme işlemi yapmıyoruz. Sadece baştaki ve sondaki 7 ilmeğimizi haroşa, aradaki ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. 7 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Ve sıra sonunda 7 ilmeğim kalana kadar örgümün arka yüzünde ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Sonda 7 ilmeğim kaldı. Haroşa olarak örüyorum.
Evet arkadaşlar, arka bedenimizi de ön bedenimizin uzunluğuna gelene kadar aynı şekilde örmeye devam edeceğiz. Şimdi tamamlayalım arkadaşlar. Daha sonra yine birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, arka bedenimin kesimlerini ön bedenimdeki haroşalarımın bulunduğu yere kadar yaptım. 3 dişte haroşa olarak ördüm. Şimdi askılarımızı yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Şimdi bir tane örüyorum. Bir tane daha örüyorum. Arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Bir örüyorum, bir atlatıyorum. Bir örüyorum, bir atlatıyorum. Sayalım. 2, 4, 6, 7. Bir örüyorum, bir atlatıyorum. Bir örüyorum, bir atlatıyorum. 2, 4, 6, 7. Bir tane daha kesim yapacağım. Şimdi bu tarafta da 7 tane ilmeğimiz oldu. Şişimizdeki ile birlikte. Artık bu ilmeklerimize haroşa olarak öreceğiz. Önce askımızın bir tanesini bitireceğiz. Daha sonra ip takıp aynı şekilde diğer askımızı bitireceğiz. İstediğiniz uzunlukta örebilirsiniz arkadaşlar. İçeride kalacak çünkü. Sadece haroşa örgülerle devam edeceğiz. Hem ön yüzde hem arka yüzde. Askılarımı haroşa örgülerle tamamlayıp tulumumun son haliyle geliyorum. Evet arkadaşlar, askılı tulumumuz son haliyle hazır. Ölçülü bir şekilde ilerlediğimiz için ölçü verme gereği duymuyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacak arkadaşlarımıza şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.